Bu videoda kedi patili parmaksız eldiveni açık renkte birlikte örüyoruz. Ölçü kontrolünü, bilek lastiğinin formunu koruyan tekniği ve kalp motifinde temiz geçiş yöntemini adım adım paylaşacağım. Hadi hemen başlayalım. Zincir çekerek taban kısmıyla başlayalım. İpimi şöyle bir kilitliyorum. 15 tane zincir çekiyorum. İkinci zincirin kesik kısmından alarak öreceğim. Daha pürüzsüz bir taban elde edeceğiz. Alıyorum ve sık iğne örüyorum. Tığımdaki ilmeğim var. Sık iğne olarak örüyorum. Bunu 13 taneye tamamlayacağız. Şimdi son ilmeğimizin içerisine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Zincirin diğer tarafından örmeye devam ediyoruz. Toplamda 13 sık iğne de zincirin bu tarafından öreceğiz. Ve başa kadar tamamladık. Bakın pürüzsüz, açıklık kalmayan bir parça elde ettik. Şimdi nasıl örmeye devam edeceğiz? Bir üst sıradan artık döne döne örmüyoruz. Bir zincir çekip örgümüzün geri çeviriyoruz. İlk ilmekten başlayarak 13 sık iğne örüyoruz. Son ilmeğimize 3 tane yapmıştık. Her birine çift batıyoruz. Dönüşümüzü tamamladık. 13 sık iğne ile başa kadar ilerliyoruz. Bir zincir çekerek geri dönüyoruz. 13 sık iğne ile tepeye kadar ilerleyelim. Şimdi çift battığımız sık iğneler üzerindeyiz. Bir tane tek örüyorum. Yanındakine aynı yere 2 tane batarak çift örüyorum. Bu işlemi bu sırada 3 kez tamamlıyoruz. Üst sıralarda yerlerini değiştireceğiz. Şimdi başa kadar 13 tane sık iğne örelim. Zincir çekiyorum, bir tane geri dönüyorum, 13 sık iğne örüyorum. 2 örüyorum, 1 arttırıyorum, 2 örüyorum, 1 arttırıyorum, 2 örüyorum, 1 arttırıyorum. Başa kadar 13 tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum, 13 sık iğne yapıyorum. Şimdi bu sırada arttırmayla başlıyorum. Önce bir tane arttırma yapıyorum. 1, 2, 3 sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. 1, 2, 3 sık iğne örüyorum. Son arttırmayı yapıyorum. 1, 2, 3 sık iğne örüyorum. Şimdi 13 tane sık iğneyi de düz örüyoruz. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum, 13 sık iğne örüyorum. Bu sırada da arttırmayla başlıyoruz. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 3, 4 örüyorum. İkinci arttırmayı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 örüyorum. Üçüncü arttırmayı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 örüyorum. Dönüşü tamamladık. 13 sık iğne örelim. Bir zincir çekiyorum. 13 sık iğne örüyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Ve 13 tane sık iğne örüyorum başa kadar. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Başa kadar 13 sık iğne örüyorum. Şimdi bakın şu şekilde bir parça elde etmiş olduk. Pürüzsüz, herhangi bir açık olmayan bir parça elde etmiş olduk. Ben şimdi ölçülerini vereceğim size. Zira en çok sorulan ölçüleri, nerelerde parmak çıkıntıları yapacağımız, biraz bu eldivende karışıklık olabiliyor. Ben size en kolay nasıl ortaya çıkartırız modeli onu göstereceğim. Şimdi bu örmüş olduğumuz parça orta kalınlıktaki bu pamuklu iple şöyle eni 6 santim. Buradan da ölçelim. 7,5 santim. Nereye göre ayarladım? Avuç içine göre ayarladım. Bakın kendime göre yapacağım da ben bunu bir sıra daha arttırabilirim. Kızım kullanacağı için bir tık küçük yapıyorum. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Kullanacağınız kişinin şuradan parmak ölçüsünü bir tık aşağıdan alabilirsiniz. Çünkü bir sırada parmaklar için zemin hazırlayacağız şimdi. Onu göstereceğim size. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. 13 sık iğnemi örüyorum. Bir sonrakinden hemen bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Yanındakine bir üçlü trabzan, bir yanındakine bir üçlü trabzan daha. Toplamda 3 tane üçlü trabzan çalışıyoruz. Bir yanındakine de 2 tane üçlü trabzan çalışıyorum.
Bu işlemi 5 kez tekrar edeceğim. Yani 3 tane trabzan, bir tane arttırma. Hepsini trabzan olarak yapıyoruz. Şimdi bakın 3 tane ördüm, 1 tane arttırdım. 3 tane ördüm, 1 tane arttırdım. 2, 3, 4, 5. 5 kez 3 ördürdük, 1 arttırdık. Şimdi 3 tane daha trabzan örüyorum. 1, 2, 3 ve kapatıyorum. Tığımın başına alıyorum. Bir sonraki ilmeği tekli trabzan yapıyorum. Üçünü bir çekiyorum yani. Ve başa kadar 13 tane sık iğne örüyorum. Şimdi modelimiz için zemin hazırlamış olduk. Bakın bu şekilde. Şöyle bir dönüş. Hafif genişlettik. Şimdi parmak kısımlarını çalışalım. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Baş parmağı burada vereceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğne çalışıyoruz. Şimdi tığın başına alıyorum. Aynı yere 5 tane üçlü trabzan çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tanesini atlıyorum. Bir sonraki ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde bir parmak yeri belirledik. Şimdi sık iğnelerle devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir tane sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine çalışacağım. Tığımın başına alıyorum ve trabzanlar yapmaya başlıyorum. Üçlü trabzan. Bir tane yaptım. Aynı yere 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bir tane atlıyorum. Bir sonrakine sık iğne ile birleştiriyorum. Bir yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Şimdi ne yaptık? Şöyle bir hemen görelim. 7 sık iğne, bir sonrakinden 5 tane trabzan aynı yere. Bir tane atladım. 8 tane sık iğne ördüm. Bir tane atladım. 5 trabzanı aynı yere çalıştım. Bir tane atladım. 2 sık iğne ördüm. Şimdi bu işlemi biz tekrar edeceğiz bu dönüşte. Aynısını yapacağım. Bir tanesini daha beraber yapalım. Tığımın başına alıyorum. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakine 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan yapıyorum. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakine 1, bir sonrakine de ikinci sık iğnemi yapıyorum. İkinci parmağı da bitirdim. Şimdi buradaki 4 parmak arasında ikişer tane sık iğnemiz olacak. Ve yaptığımız beşli trabzanların öncesinde ve sonrasında da birer tane atlayacağız. Şimdi 2 tane daha yapalım. Bakın 4 taneyi tamamladık. Bu beşliden sonra bir tane atladım, 2 tane sık iğne ördüm. Şimdi başa kadar sık iğne örüyoruz. Bakın bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi bir üst sırada ne yapacağız? Hemen onu görelim. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum ve 20 tane sık iğne örüyorum. Tığımın başına doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Şimdi arttırma şeklinde ilerliyoruz. Bir sonrakine yine 2 tane üçlü trabzan çalışıyorum. Bu işlemi 4 defa yapıyorum. Üçüncü arttırma ve dördüncü arttırma. Hepsine ikişer tane üçlü trabzan ördüm. Birinci arttırma, ikinci arttırma, üçüncü arttırma, dördüncü arttırma. Bir sonraki ilmeklere sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi trabzanlarla tekrar devam ediyorum. Aynı yere 2 trabzan örüyorum. Bir, 2, 3, 4 tane arttırma. Şimdi sık iğnelerle devam ediyorum. 1, 2, 3 sık iğne. Yani tepelerde 4 tane trabzan arttırma yapıyoruz. Aralarda 3'er tane sık iğne örüyoruz. Diğer iki parmağı da yapalım. Sonuncuyu yaptıktan sonra yani 4 tane trabzan arttırmasını yaptıktan sonra sık iğnelere başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sık iğne örüyoruz. Ve 4 tane trabzan, üçlü trabzan arttırması yapıyorum. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü. Şimdi geri kalanlara sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi parçamızın bir tanesini tamamlamış olduk. Ölçülerini hemen görelim. Şöyle bakıyorum, baş parmak itibariyle 9,5 santim. Şuradan da ölçelim tam ortadan. 10,5 santim.
Şimdi bu parçadan bir tane daha örüyoruz. Bunu artık ipimi kısa kesiyorum. Diğer parçayı ipini kesmeyeceğiz. Nasıl birleştireceğimize detaylıca anlatacağım. Şimdi her iki tarafını da birleştirirken baş parmakları ve diğer parmaklara denk getiriyorum. Bu şekilde alıyorum. Nasıl kolayınıza geliyorsa bakın böyle de yapabiliriz. Önemli olan parmakların birbirinin üzerine denk gelmesi. Kendi tarafımızda bizden tarafı olan yerden alalım ilmeğimizi. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Benden tarafı olan parçanın ilk ilmeğiyle diğer parçanın ilk ilmeğinden ipimi alıyorum ve sık iğne ile birleştiriyorum. Bu ipimi içeride yürütebilirim şöyle. Bakın bütün ilmekleri bu ilmeğin de iki tarafı, diğer ilmeğin de iki tarafı alıyorum ve sık iğne ile birleştiriyorum. Şimdi ilmek atlamamaya özen göstermeliyiz. Bütün ilmekler birbirine denk gelmeli. Zaten iki parçayı da eşit ördüyseniz bu konuda bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Bu bizim örgümüzün dışarıda kalan kısmı olacak. Bakın şimdi kaç tane yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. Ve parmak boşluğunun üzerine geldim. Parmak boşluğu üzerinden hemen ilkini alıyorum. Bakın burayı birleştirmeyeceğiz zaten. Alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. Birinci yaptım, ikinciyi yaptım. 3, çok sıkmamaya özen gösterin ilmekleri. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sonra bitim yerinde hemen diğer tarafta eşit olacak şekilde alıp sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen başlangıcı bakın. Yine bizden taraftan alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aradaki ilmeklerden parmağı birleştireceğiz şimdi. 1 ve 2 sık iğne ile birleştiriyorum. Bu şekilde parmak yerleri oluştu. Hemen şöyle bir görelim. Bakın. Çok güzel bir görüntüsü var. Bu kısım örgümüzün dışı. Bitirdikten sonra çevireceğiz. Şimdi hepsini aynı şekilde yapalım. Araları ikişer sık iğne ile birleştirin. Parmak kısımlarını 9 ilmek kaydırma yapalım ve buradan da yine sık iğne ile aşağıya kadar ineceğiz. Sonra çevireceğiz. Ve bu şekilde tamamlamış olduk. 20 sık iğne ile de aşağıya indik. Diğer tarafını çevirelim. Bakın bu şekilde bu yüzünü kullanıyor olacağız. Şimdi bilek kısmında lastiği nasıl çalışacağız? Bir teknik uygulayacağım, onu göstereceğim size. Şu sıralardan her biri bir sıra. Bir tanesinden ipimi kilitliyorum. Bu ipimizi de içeride yürütelim. Buradan hemen bir ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başına doluyorum. Aynı yere bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bir sonraki sıranın boşluğunu kullanacağız. Bakın şunların her birine çalışacağız. Hepsine birer tane üçlü trabzan çalışıyoruz. Sıra boyunca işlemi tekrar edelim. Bir üst sırada modeli kuracağız. Şimdi dönüşü 48 tane üçlü trabzanla tamamladım. Bakın şu boşluklarda da birleşme yerinde de boşluk yok. Batışlarınızı boşluk olmadan yapın. Şimdi ilk trabzanın içerisinden şöyle zincir çekip yükseldik, trabzan yaptık. İkisinin arasından şöyle ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen ilk üçlü trabzandan bakın sağından giriyorum, solundan çıkıyorum. İlmeğimi üzerinden alıyorum. Bir tane üçlü trabzan çalışıyorum. Tığımın başına alıyorum. Bir sonrakine arkadan bakın ilmeğin etrafından dolaşıyorum. İlmek alıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Bu kez önden çalışıyorum. Bir diğerinde arkadan. Şimdi bunu sıra başına kadar her bir üçlü trabzan için tekrar edeceğiz. Bakın şöyle çok şahane bir model ortaya çıkmış olacak. Bir üst sırada da tam tersini uygulayacağız. Hemen başa kadar ilerleyelim. Bir üst sırada göstereceğim. Son trabzanı yaptıktan sonra yine aradan bakın aradan tığımı geçiriyorum. Tığımdakinden geçirdim ve bir zincirle kilitledim. Şimdi 2 3 zincir olarak yükseliyorum. Bunu önden çalışmışız. Bakın bu trabzanın üzerine önden çalışmışız. Şimdi ilkini o zaman arkadan alarak çalışıyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Tığımın başına doluyorum. Bakın bu arkada, o halde ön taraftan yapıyoruz. Önde kalanları arkada, arkada kalanları da önden alarak örüyorum.
Tam tersini örüyoruz. Birkaç tane daha yapalım, görüntüsüne bakalım. Bakın bu şekilde daha dolgun bir model elde etmiş olacağız. Şimdi bunu, bilek kısmını ben toplamda 4 sıra öreceğim. Ama siz daha da uzun da yapabilirsiniz. Tamamen sizin kararınıza kalmış. Şimdi bunu tamamlayalım. En son sırada hangi tekniği uyguladığımı göstereceğim. 1, 2, 3, 4 sırayı 48 trabzanla tamamladım. Sayıların artmamasına dikkat edin. Şimdi yine sıra başını ilmek kaydırmayla birleştirip bir tane zincirle kilitliyorum. Şimdi örgümü ördüğüm yöne değil tam tersine doğru ilerleteceğim. Hemen ilk geriden şöyle bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bir sonrakinden değil diğerinden alarak bir ters sık iğne yapıyorum. Bakın bir tane boşluk atlıyorum, bir sonrakine geçiyorum. Çok sıkmamaya dikkat edin. Her boşluğa da batarsanız üst üste gelecektir. Diyorum, bir sonrakinden alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şimdi aradaki farkı birkaç tane daha yaptıktan sonra göstereceğim size. Bakın bu ters sık iğne çalıştığımız yön, çalışmadığımız yön. Daha güzel bir toparlama elde ediyoruz. Tamamını örelim. Ardından kalp detayı ve parmak pati detaylarını çalışalım. Şimdi kalp çalışmak için sihirli halka yapacağız. Çaprazı gördüm. Bir tane ipimi kilitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına alalım. 1, 2, 3 de çektim. Bir tane üçlü trabzan çalıştım. Şimdi ikinci üçlü trabzan, üçüncü üçlü trabzan. Tığımın başına doluyorum. İkili trabzanlarla devam ediyorum. 2 defa da çekiyorum. 2 ve üçüncüyü de yaptım. Şimdi bir tane zincir, bir tane üçlü trabzan yapalım ve ikili trabzanlarla devam edelim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Birazcık sıkıştırıyorum. Üçlü trabzanlarla devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi tamamen kısa ipimizi çekelim, sıkıştıralım. Bakın minicik bir kalp motifi elde ettik. Dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Şimdi biz eldiven için daha büyüğünü yapacağız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve halkanın içinden ipimi alıp tığımdakinden geçiriyorum. Bir tane de zincirle kilitliyorum. Bu şekilde sonlandırıyoruz. Motifi büyütmek için 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlk trabzanın tepesine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir. Tığımın başına alıyorum. Şöyle ilmek arasından tığımı gönderiyorum. Bakın iki ilmeğin arasından, iki trabzanın arasından. Üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bir zinciri saydım. 2 tane olmuş oldu. Diğer aralığa da 2 tane üçlü trabzan çalışıyorum. Ve bir diğerine de bu işlemi 3 kez tekrar ediyoruz. Bakın aralığa battığınızdan emin olun. Daha hoş bir görüntü elde edeceğiz bu şekilde. Şimdi ikili trabzanlarla devam ediyorum. Aradan ikişer tane yine ikili trabzan yapıyoruz. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü de tamamlamış olduk. Bir tane zincir çekiyorum. Şu ilk aralıktan bakın zincir çektiğimiz yer burası. Buradan üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2 tane. Şimdi ikili trabzanlarla devam edeceğiz. Yine çift batıyoruz. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci ikili trabzanlarım ve üçüncü ikili trabzanlarım. Bakın bu şekilde dönmüş olduk. Şimdi üçlü trabzanlarla devam edelim. Yine ikişer tane olacak. Birinci grup, ikinci grup ve üçüncü grup. Şimdi tamamladıktan sonra bakın baş kısımları boş geldi. Oraları toparlayacağız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Halkanın içinden ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şöyle uçlarını alın. Arkaya doğru bir tane zincir yapacağız şimdi. Kilitliyorum. Bakın kalbin dönüşünü verdik. Aynı şekilde 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve ilk trabzanın tepesinden ilmek kaydırma yapıyorum. Uzun kesiyorum. Dikiş yapacağız eldivene. Bakın bu şekilde motifimizi tamamlamış olduk. İpimizin ucunu saklıyorum ve bene kısımlarını yapalım.
Benekten toplam 4 tane çalışacağız. Sihirli halkanın içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne. Çekiyorum, kapatıyorum. Şimdi her bir ilmeğin içerisine 2'şer tane sık iğne yapıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi bu sırada da her bir ilmekte ilmek kaydırma yapacağız. Alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. Alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. İlmek boylarını eşit yapın, çok sıkmayın. Uzun bırakıyorum, dikiş yapacağız. Yuvarlak parça elde ettik. Dikişlerini yapalım. Evet, dikişleri de tamamladım. Yine aynı sayılarla farklı renkte bir ip çalışması, aynı ip cinsi, aynı marka ama renkler farklı. Dolayısıyla ölçerek örmeniz sizin için her zaman sağlıklı olacak. Peki ya şimdi bir sonraki parmaksız eldivenimiz tavşan mı olsun, ayı mı? Yorumlara yazın.